Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Şehmuz Demir Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle ASSAM Başkanı Sayın Melih Tanrıverdi, Başkan Yardımcısı Sayın Ensar Nişancı hocalarımıza bu çok güzel, mükemmel ve stratejik organizasyonu gerçekleştirdikleri için hassaten teşekkür ediyorum. Bu protokol konuşmasının ötesinde içtenlikle söylediğim bir şey. Çünkü uluslararası alanda ümmetle ilgili fikir üreten, dertlenen, bununla ilgili çözüm önerileri ortaya koymaya çalışan bir yaklaşımla çalışıyor. ASSAM çok uzun yıllardır ve ilgiyle takip ediyorum ben de. Huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bu güzel sempozyumda emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Yurt içinden, yurt dışından gelen bütün hocalarımıza, konuklarımıza da yine hoş geldiniz diyorum ve teşekkür ediyorum. Tabii biz şu anda özellikle Orta Asya ve Avrupa sorunları, çözüm önerileri üzerinde konuşuyoruz ama ben Antep'ten geldiğim için biraz Avrupa bize sizden daha uzak. Dolayısıyla biraz Orta Doğu üzerinde konuşsam sanki daha iyi olur. Biraz da bir farklılık olsun, bir renk olsun diye. Çok da uzatmayacağım. Onu da ifade etmiş olayım. Şimdi çevremiz tabii özellikle Orta Doğu ülkeleri tabiri caizse bir ateş topu. Ve hepimizin artık ezberlerimizi bir kenara bırakıp gerçekten oturup ciddi anlamda düşünmemiz gerekiyor. Yeni senaryolar yazmamız, yeni fikirler üretmemiz gerekiyor. Yoksa önümüz çok güçlü bir duvar. Onun için biraz daha artık stratejik anlamda aynen bu toplantıda olduğu gibi daha fazla bir araya gelip daha fazla konuşmamız gerekiyor. Çevremizdeki ülkelere bakarsanız, faraza İran'a bir bakın. İran 1980'li yıllarda bir İslam devrimi ve sonrasında 45 sene içerisinde daha birkaç ay önce geldim. En azından müşahede ettiklerimi söyleyeyim. Dindarlıktan çok ciddi anlamda bir kopuş söz konusu. Gençler, ben Türkiye'de gençlerin dinden uzaklaştığını düşünürdüm. Yani hızlı bir şekilde, belki diğer Arap aleminden daha fazla. Oysa İran'da bunu en az 5-10'la çarpın, o şekilde gençler dinden uzaklaşıyor. Şiilikten demiyorum, Sünnilikten demiyorum, dinden uzaklaşıyor. Avrupa ve Amerika hayranlığı İran'da yükselişte. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Mollalar itibarlı figürler olmaktan yavaş yavaş çıkıyorlar artık. Yoksulluk ciddi anlamda yine yükselişte. Ve başörtüsüz insanlar artık çok rahatlıkla sokaklarda, her tarafta artık hem yürüyor hem de mollaların aleyhine her tarafta, çarşıda, pazarda çok rahatlıkla konuşabiliyorlar. Dolayısıyla birkaç sene önceki durumun dışında bir durum. İran bu şekilde. Irak hepimizin bildiği üzere, mesela hatırlarsınız, hepimiz hatırlarız. Irak'ın bir diktatörden kurtulması ve halkın özgürleşmesi, ayrıca kimyasal silah bulundurduğu ve bunun diğer devletler için de bir tehdit oluşturduğu senaryosunu kim yazdı? Bunu bir düşünelim. Aslında İslam aleminin tamamını okumak için ciddi ipuçları var burada. Dışişleri Bakanı Colin Powell zamanın, hatırlarsınız, 2003 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Irak'ın kimyasal silah bulundurduğu ile ilgili çok ciddi bir iddia ortaya attı ve bu Irak'ın işgalinin önünü açtı tamamen. 100 yılın yalanıydı oysa bu. Ve basın da bu yalanı aldı ve pazarladı. Siyaset artık savaşı meşrulaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda pazarlıyor. Ve bu yalan 2003 yılı Mart ayında Irak'ın işgalinin yolunu açtı. Sonrası Irak'ın yıkımı. Sadece 2 yıl sonra Colin Powell kimyasal silah itiraf etti ve kimyasal silah bulunmadığını söyledi. Sonuç ne oldu? 500.000 kişi öldü, sivil. 4 milyon ülke içi ve dışı göç meydana geldi. Irak bugüne kadar iktisadi ve siyasi krizin içerisinde kaldı.
ve bu senaryoyu yazanlara da hiçbir yaptırıma uğramadı. Şimdi tabii Suriye'ye gelirsek, az önce Suriyeli hocamız anlattı. Suriye'ye gelince, Suriye çok önemli bir ülke. Hem Türkiye için hem Orta Doğu ülkelerinin hem İslam ülkelerinin tamamı için çok çok önemli bir ülke. Belki ehemmiyetini anlamak için birkaç cümle. Napolyon diyor ki Suriye'ye hükmeden dünyanın kalbine hükmetmiş olur. İbn Haldun diyor ki Suriye İslam aleminin kalbidir. Ve Churchill diyor ki Suriye Orta Doğu'nun anahtarıdır. Büyük bir güç Suriye'yi kontrol altına almadan dünyaya hükmedemez kimse diyor. Kissinger Suriye tarihin laboratuvarıdır diyor. Bunlar hep önemli bilgiler tabii ki. Ve Suriye, Babil, Akatlar, Sümer ve yeni medeniyetlerden Fars, Grek, Yunan, Bizans, Hristiyanlık, İslam yönetimlerinin farklı zamanlarda hüküm sürdüğü sürekli bir değişim alanı aynı zamanda. Asya, Afrika ve Avrupa'nın kesişim bölgesinde. Ama Suriye'de de yine aynı Irak gibi 500 binin üzerinde insan, sivil öldü. 300 bin civarında kayıp var. 240 bin tecavüz vakası var. 21 bin babası belli olmayan çocuk var. Ve birçok ülkenin şu anda Suriye ile ilgili de hedefleri var tabii ki. Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Amerika'nın ve İsrail'in en yakınındaki bölgeler itibariyle söylüyorum. Suudi Arabistan tek bir mülteci almadı. Ama o da ciddi anlamda etkin olmaya çalışıyor şu anda. Özetle şunu söylemek istiyorum. Bölgede 4 tane etkin ülke, Türkiye, İran, Suudi Arabistan ve Mısır. Mısır'ın etki alanı ciddi anlamda azaldı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Mısır'ı destekledi ancak bu desteği de geri çekmek istiyorlar. Ve bölge ülkeleri maalesef çok kırılgan ve zayıf vaziyette. Türkiye ayakta kalan belki de tek ülke bu ülkeler arasında. Ve İsrail bir intihara doğru gidiyor. Kim ne derse desin, ben sloganik bir ifade kullanmak için bunu söylemiyorum. Hamaset de hiçbir şekilde yapmıyorum. Kendi içerisinde itiraz eden güçlü bir kitle oluştu çünkü. İkincisi İslam dünyasında çok ciddi bir nefret oluştu. 2 ve 3 İslam dünyası dışındaki dünyada da çok ciddi bir nefret oluştu. Bunun üstesinden gelebilmek hiç de kolay olmayacaktır İsrail için. Ve artık İsrail'den, Filistin'den dolayı insanlar kızardı, nefret ederdi falan. Artık bölge ülkelerinin tamamı kendilerine açık ve direkt olarak bir tehdit olarak görmeye başladı. Bu da ilk defa. Ve şunu söylemek istiyorum. Uluslararası sistemdeki mevcut durum basit çatlaklardan ziyade kapatılması zor büyük fay hatlarını temsil eden gerçek ve köklü bir dönüşümdür. Türkiye yeni Suriye'den sonra çok daha stratejik bir ülke oldu artık. Ve 100 yıldır görülmemiş fırsat İslam dünyasının önünde şu anda. Batı dünyasının değerleri, demokrasi ve insan hakları anlayışı, yönetim biçimi ve felsefesi tamamen çatırdıyor. Şu anda bir geçiş aşamasındayız. Ve eğer bu fırsatı iyi değerlendirirsek, İslam'ı yeniden dünyaya çok iyi bir şekilde anlatabiliriz. İslam dünyasının temel sorunlarından bir tanesi din ile hayatın kopuk seyretmesidir. 200 yıldır biz bununla ilgili kitaplar da çok yazıldı. 200 yıldır biz İslam dünyasının neden geri kaldığını konuşuyoruz. Oysa bu soru tamamen yanlıştı. Neden tüm dünyaya ahlaka dayalı bir söylem veya sistem önermedik? Asıl soru da buydu zannediyorum. Çünkü geri kalmayı hep teknoloji üzerinden değerlendirdik. Ve Kur'an da aslında tam manasıyla bir ahlaki öğreti. Kur'an'a dayalı bir ahlak sistemi geliştiremediğimizden dolayı problem, bireyin sadece ibadet esnasında Allah'ı hissetmesi ve hayatın diğer alanlarında Allah'ı unutması, devre dışı bırakması ve ihmal etmesi. Bu da ahlaki çöküntüye ve sekülerleşmeye doğal olarak yol açar tabii ki.
Dünyaya anlatmamız gereken artık İslam'ın bütün insanlığı kapsayan bir ahlak sistemi oluşudur. Biz bölgesellikten, mezhepten, dilden, renkten, ırktan ayrı bir şekilde bütün insanlığa hitap eden ve ahlaka dayalı yeni bir sistem, yeni bir söylem geliştirmek zorundayız. Teşekkür ediyorum.